Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet, beklediğiniz o video ile beraberiz. Kontrol ve hassasiyet videosu olacak. Yeni gelen birkaç tane özellik var, önemli. Onu size göstermek istiyorum ve hassasiyetlerimizde baya büyük değişiklikler yaptık. Bir an önce sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Böyle hızlıca kontrol ayarlarına yeni gelen özelliği size göstermek istiyorum. Burada gelişmiş kontrollere geldiğiniz zaman şurada atış modu buton görünümü yazıyor arkadaşlar. Burada bunu ayır diye işaretleyebilirsiniz. Hemen ne işe yaradığını göstereyim size. Şöyle buton ayarlarımıza geldik. Hatırlarsanız arkadaşlar bazen silahlar arasında geçiş yaptığımız zaman elimiz tekliye veya seriye değdiği zaman istemediğimiz atışlar yapabiliyorduk ve bu da rakip karşısında sıkıntı yaşayacağımız anlamına geliyordu. Şunu kastediyorum. Şurada mesela bakın şu önceden buradaydı değil mi, silahın üzerinde. Bunu ayırabiliyorsunuz ve hiçbir şekilde eliniz seride mi silahım, teklide mi silahım endişesine kapılmadan silahlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu ben böyle ayırdım ikisini. Şöyle en köşeye attım. Lazım değil bana. Şöyle küçülttüm ve köşeye attım. Bu buton bu işe yarıyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Evet, gelişmiş kontrollerdeyken devam etmek istiyorum. Şurada 3. şahıs nişancı bakış açım 85'te. Birinci de 92'de. Hızlı koşu hassasiyetim 100'de. Çünkü biliyorsunuz tablet büyük olduğu için, yani iPad A16'dan bahsediyorum. Hızlı koşu hassasiyeti fazla olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Burası böyle arkadaşlar. Şu nişan ayarlarını da göstereyim size. Birazdan hassasiyete geçeceğiz. Orada büyük değişiklikler var. Şurada nişan kamerası dönüşü özelliği kapalı olsun. Nişan basılı tut veya dokun, bu size kalmış. Genelde insanlar dokunda kullanıyor. Ben basılı tutta kullanıyorum. Ne işe yarıyor? Yani şu şekilde arkadaşlar. Ben örneğin scope'a bastığım zaman sabit kalmıyor. Örneğin şu an elim basılı. Bıraktığım anda gidiyor. Bu o işe yarıyor. Yani yoksa örneğin sizde bir kere bastığınızda açık kalıyor ve tekrar bastığınızda gidiyor. Bende elim basılı olduğu sürece bu açık. Elimi kaldırdığım zaman bu da gidiyor. Bu o işe yarıyor. Bu da güzel bir özellik. Orası size kalmış. Yani dokun veya basılı tut. Eğilirken kamera dönüşü, onu da isterseniz kapatın veya o da size kalmış bir şey. Şu mesela dikize bastığım zaman örnek ne yapsam da kamera hareket etmiyor. Ancak jiroskopla hareket ettirebilirim. Ama öbür türlü onu açık yaptığınız zaman şu şekilde, şöyle sizin için aç yaptığım zaman şöyle dikize bastım. Bakın gördüğünüz gibi hiç jiroskopu hareket ettirmiyorum. Parmağımla götürüp getiriyorum. Bu size kalmış bir şey. Nasıl isterseniz, jiroskopunuza güvenmiyorsanız örneğin şuradan araba geçiyor, böyle onu takip edebilirsiniz hızlıca. Gibi. Hızlı dürbün değişi açın kesinlikle. Burada şundan bahsediyorum. Mesela skoplar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. O işe yarıyor. Atla tırmanı da ayırmanızı tavsiye ediyorum. Normalde duvarın dibinde zıplamak istiyorsunuz ama o anda tutunacak duvarı. Onun için burada atla tırmanı ayrı yaptığınız zaman hem tırman çıkıyor hem de atla, şurada zıplama tuşum var. Görülmez, yani 2 tane var. Bunları ayrı ayrı istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Şöyle temel kontrollerden devam edelim. Şöyle nişan alırken kamera dönüşü, o da aynı dikizlerdeki gibi kapalı kullanıyorum ben. Eğilirken kamera dönüşü burada da var. Bunları kapatıyorum. Eğil dürbün aç, bunu da kapatıyorum. Eğilme modu benim basılı tutta, yani şunu kastediyorum. Siz bir kere bastığınızda bu böyle kalıyor. Benim elim basılı olduğu sürece bu böyle. Elimi kaldırdığım gibi gidiyor. Yoksa siz de bir kere basıyorsunuz böyle kalıyor. Bir kere daha basıyorsunuz gidiyor. 2 kere tıklamış oluyorsunuz. Ben sadece elim basılı olduğu sürece bu benim kontrolümde. Elimi bırakıyorum gidiyor. Bu özellik de o işe yarıyor. Evet, isterseniz hızlıca hassasiyetlere geçelim. Hassasiyetlerden sonra grafik ayarlarına geçeriz. Grafik ayarları önemli. Burayı takip etmenizi öneririm. Hassasiyetlere geçtiğimiz zaman, yani size kod vereceğim birazdan ama kodda çoğu zaman düzgün gelmiyor. Bazen özel ayarlar kapalı kalıyor. İsterseniz sizin için kaydıracağım her zamanki gibi, siz buradan böyle hızlıca alabileceksiniz. Evet, sözü uzatmadan size bir kodu vereyim. Şöyle 4 parmak tabletimiz. Kodumuz bu arkadaşlar. Bu şekilde alabilirsiniz. Şöyle kopyala ve paylaş diyorum. Aşağı kaydırıyorum hiç beklemeden koddan sonra. Burada özel ayarları açacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle kapalı olmasın. Ve buradaki özel ayarlar şu işe yarıyor arkadaşlar. Nişan özelliği, yani dönüş kamera özelliği kapalı olmasına rağmen ben birazdan ateş ettiğimde dönüş özelliği kapalı olmasına rağmen boşta olan parmağımla size döndürebileceğim. Yani bu şekilde hem ateş edeceğim, hem nişan özelliğim kapalı ve hem de boşta kalan bir parmakla da döndürebileceğim. Bu güzel bir şey değil mi? Hem namlu hassasiyeti için gerçekten nokta atışı gibi bir hassasiyet olacağını düşünüyorum. Şöyle örneğin ateş edeceğim. Bu arada jiroskopu oynatmıyorum, haberiniz olsun. Normalde nişan özelliği kapalıyken jiroskopla anca hareket edebiliyordunuz. Fakat hızlı bir araç önünüzden geçtiği zaman jiroskopu yetiştiremezsiniz tablette, değil mi? 400'de olmasına rağmen, 350'de de olmasına rağmen bu biraz sıkıntılı. Onun için şöyle kıpırdatmıyorum. Şöyle ateş ediyorum ve boşta kalan parmağımla döndürüyorum. Gördüğünüz üzere hiç tableti oynatmadım. Oradaki hassasiyet ayarı, yani şurası, o işe yarıyor. Bunu aynen geçirebilirsiniz. Kodda da vardır muhtemelen. Olmadığı zaman gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle alt tarafta böyle. Hemen jiroskop kısmına gelelim. Jiroskopu biliyorsunuz biz 200'de 250'de falan kullanıyorduk. Baya sağlam bir jiroskop vardı. Ama bazen hızlı rakiplere yetişemiyorduk veya hızlı araçlara vesaire. Onun için ben bunu 350 yaptım arkadaşlar. Gönül rahatıyla kullanabilirsiniz. Son videoların hepsi bundan geliyor. Biliyorsunuz ki hassasiyet ve kontrol videosu haftada bir veya 2 haftada bir geliyor. Onun için
oturmuş hassasiyetler geliyor. Bunu böyle yaptık. Burada da özel ayarlar açın kesinlikle. Yukarının aynısı oluyor genelde. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şunu birleyebilirsiniz. Şöyle gelişmiş ayarlara gelelim. Burada diğer silahlar boş fakat keskin nişancılarımız var. Bunları kesinlikle yapmanız lazım. Kodda gelmediği zaman. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum hızlıca. Bu şekilde. Burası komple birli olacak. Namlu hassasiyeti için. Şurayı böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Okey. Özel ayarlar da komple birde olacak. Namlu hassasiyeti için. Ve tek tek değerler için yapmanıza gerek yok. Söylemiştim, gene söyleyeyim bilmeyenler için. M24'e geldik mesela. Yapılandırmayı kopyala. AVM'yi seç, yapıştır. AMR'ye gel. AVM'yi seç, yapıştır. 1094 böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Tek tek, hiç gerek yok. Uğraşmayın. Okey. Şimdi gelelim önemli kısmına. iPad A16 için ve diğer tabletler için önerebileceğim grafik ayarlarına geçelim arkadaşlar isterseniz. Burada genellikle herkes akıcıda veya dengeli de kullanıyor. Cihazınız 120 FPS destekliyorsa kesinlikle akıcıda kullanın, ama akıcı ve dengelide de 60 FPS destekliyorsa burası size kalmış tercihen. Daha çok performans örneğin. Gerçi iPad'lerde değişmiyor. Yani ikisine de sabit 60 FPS verebiliyor ama akıcı aşırıda daha bir tık hızlı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Renkli de kullanıyorum bu arada, çok soranlar oldu. Parlaklığım 150. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 135 de iyi. Lobby'yi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz ve gelelim önemli yere, verim kısmına arkadaşlar. Bakın verim kısmında düzgünleştirme kesinlikle kapalı olacak. Güç tasarrufu kesinlikle kapalı olacak. Gölgeler kapalı olacak. Grafikleri otomatik ayarla kapalı olacak. Ve diğerleri de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle uygula deyip çıktık. Şimdi arkadaşlar bu hassasiyet ve kontrol ayarlarıyla güzel bir arena atacağım. Buraya kadar izleyeniniz varsa like atmayı unutmayın ve abone değilseniz aşağıdan abone olmayı da unutmayın lütfen. Hızlıca arena maçına geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar, maçımız başladı. Bence güzel bir hassasiyet videosu olacak diye düşünüyorum. Onu vurabilirdim sanki ama buradan vuracağım. Geliyor. Hayır arkadaşım dibinde ya. Adam nasıl bir gayretli çıktı. Arkadaşım dibinde inatla bana sıkıyor. En az 15 kill ve üzeri alacağım net. Giriyorum hemen. Şu bir. Kaçırdım. 2. Lan bu yaşıyor mu hala? Bunda pompalı var. Bu öldü. Bu burada. Bana gelecek. Şarjörüm bitti. Tamam. Şunu aldım. Gayet hızlı hassasiyetler değil mi? Baya hızlı hassasiyetler. Yani tablette çok. Bakalım sniper'da nasıl? Güzel. Bekliyorum. Nice o. Aynen kardeşim. Oo, oğlum döktürüyoruz la. İyi oldu, iyi arkadaşlar. Hassasiyetler çok iyi oldu. Umarım buraya kadar izliyorsunuzdur. Bu güzel videoyu kaçırmamanız adına. Nice o. Kaçın. Şunu almam lazım baby. No brother. Hadi ama ya. Adam şarjör takmamış silahına ya. Şarjörü bir saatte değiştirmiyor. Tamam. Kaç? Oo, 12'li combo yapmışız. Nice o. Hassasiyetler iyi ya, kaçamaz. İlerleyelim. Yok, onu alamazdı bizi. İyi hassasiyet yaptık arkadaşlar. Burada. Kaçın. Kaçamadım. Güzel. Bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Ben bu hassasiyetleri beğendim. Uzun süre kullanacağız. Daha sonra tabii ki değişiklikler yapacağız. Kendimize göre, güncellemelere göre vesaire. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.